Merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa ve burası Fintech Analiz. Sizlere MetaTrader 5 mobil uygulamasını sıfırdan öğrettiğim serinin 3. videosundayız. Geçmiş videolarımızda grafik ekranı incelemeyi, hesap açmayı, demo hesap oluşturmayı ve favori listemizi düzenlemeyi öğrenmiştik. Bu videoda da sizlerle çeşitli alım satım işlemleri ve örnek işlemler göstereceğim. Nasıl limit emirle işlemlere girebilirsiniz, nasıl market emriyle işlemlere girebilirsiniz, pozisyonunuzu nasıl takip edip kontrol edebilirsiniz. Sizlere bunları anlatıyor olacağım. O zaman siz videoyu beğenip kanala abone olurken ben introya girerek videoya başlıyorum. Evet, yine MetaTrader 5 mobil uygulamamızı açtık ve yine karşımızda paritelerin bulunduğu ekran geldi. Favori listemiz geldi. Şimdi yeni bir emir girmek istedik. Diyelim ki limit emirle bir işleme gireceğiz. Ve Euro dolar paritesinde, en üstte bulunan Euro dolar paritesinde bir işleme girmek istiyoruz. Nasıl işlem ekranına ulaşabiliriz? Tıkladığımızda bir defa üzerine burada seçenekler çıkacak. Yeni emir, grafik, özellikler, piyasa derinliği vesaire. Biz buradan yeni emire tıkladığımızda hemen bize emrimizi oluşturabileceğimiz sayfaya aktardı. En üstte piyasa emri dediği kısım bizim işleme piyasa emriyle mi yoksa limit emirle mi girmek istediğimizi seçtiğimiz kısım. Piyasa işlemi derseniz mevcut fiyattan siz fiyat belirlemeden işleme girmiş olursunuz. Buy limit derseniz siz fiyatların şu anki seviyesinden aşağıda bir seviyede girmek istiyorsanız buy limit işlemini kullanırsınız. Yani fiyatlar aşağıya geldiğinde emriniz tetiklenir ve alım işleminiz gerçekleşir. Bunun yanında sell limitimiz var. Sell limit de yine yukarıya koyduğunuz bir işlemdir. Satış işlemi yapmak istiyorsunuzdur ve fiyatlar o seviyeye geldiğinde satış işleminiz gerçekleşir. Altında buy stop, sell stop, buy stop limit gibi işlemler var. Bunları borsada zincir emirlere hakim olan arkadaşlar anlayacaktır. Bunlar sizin emirlerinizin tetiklenmesini sağlıyor. Buy stop dediğinizde fiyat bir noktaya geldiğinde alım işleminiz iptal oluyor. Veya sell stop dediğinizde alım işleminiz iptal oluyor. Sizlerin genel olarak limit emir olarak kullanacağınız işlemler buy limit ve sell limittir ve piyasa emirleridir. Şu an limit emir girmeyi gösteriyoruz. Örneğin buy limit dedik. Şu anki fiyatımız 1.1801 civarında. Biz bir alım işlemi gerçekleştirmek istediğimizde ne yapıyoruz? 1.18 yapalım mesela. 1.18 çift sıfırdan biz işleme girmek istiyoruz. Ve bir stop koymak istiyoruz. Stopumuz nerede olsun? 1.1798. Peki TP bölgemiz nerede olsun? 1.1830 diyelim. Bu şekilde sol kısımda gördüğünüz turuncu çizginin olduğu yer bizim stop fiyatımızı koyabileceğimiz yerdir. Sağ kısımda gördüğünüz yeşil yerse bizim TP bölgemiz yani kar al bölgemizi belirleyeceğimiz fiyatlardır. Şimdi altta gördüğünüz yerleştir sekmesine yerleştir tuşuna bastığınız zaman bu işleminiz hazır diye size bir bildirim gelir ve bu işleminiz beklemeye başlar. Bekleyen işleminizi grafikler sekmesine girdiğinizde grafik üzerinde görebilirsiniz. Şu an USD Japon Yeni paritesindeyiz. Hemen Euro dolar paritesine geçelim. Çünkü buradan bir limit emri oluşturmuştuk. Gördüğünüz gibi grafikte bir buy limit çizgisi görüyoruz. Gri kesik çizgi. Hemen altındaysa stop loss bölgemizi görüyoruz. Ve yukarı taraftaysa TP bölgemizi görüyoruz. Bunları grafik üzerinden takip edebiliyoruz. Limit emri böyle oluşturabiliyoruz. Şu an limit emir olduğu için işleme girmesini beklemeyeceğim. Çünkü sizi fazlaca bekletmiş olacağım. Bu emri iptal edeceğim ve sizlere piyasa emri üzerinden işlemimizi nasıl gerçekleştirdiğimizi göstereceğim. Bu emri iptal etmek için ne yapıyorum? Alt kısımda bulunan işlem sekmesine tıklıyorum ve bekleyen emrimi görüyorsunuz. Hemen yanında placed yazıyor. Yani bekleyen bir emir henüz gerçekleşmemiş. Eğer gerçekleşmiş olsaydı placed yazan yerde kar veya zarar oranımız dolar cinsinden yazacaktı. Peki bu emri nasıl iptal edebiliriz? İstersek üzerine uzun tıklarız ve emri sil diyebiliriz. Veya emirler yazısının sağ kısmında bulunan 3 noktaya tıkladığımızda önce sizden bir sorumluluk reddi beyanı alacaktır. Tek tıklı işlem yaptığınız ve bunun sonucunda zarara uğrayabileceğinizle ilgili bir rıza metnidir. Bunu onaylıyoruz. Tek tıklı işlem yapabiliyoruz. Zaten tek tıklı işlem yapmak istiyoruz. 3 noktaya tıkladığımızda gördüğünüz gibi tüm emirleri sil, limit emirleri sil seçeneği var. Eğer burada farklı işlemleriniz olsaydı bu sekmeye tıkladığınızda kardaki işlemleri kapat, zarardaki işlemleri kapat diye sekmelerde olacaktı. Şimdilik biz tüm emirleri sil diyoruz. Tüm emirleri sil demeden önce verdiğiniz limit emiri nasıl modifiye edeceğinizi göstereyim. Limit emrinin yine üzerine tıkladık ve emri değiştir dedik. Emri değiştir sekmesine girdiğimizde az önceki ekrana tekrardan döndük. Yani giriş fiyatımızı stop ve kar al bölgemizi belirlediğimiz fiyat. Biz stop bölgemizi, kar al bölgemizi veya giriş fiyatımızı tekrar modifiye ederek kaydedebiliriz. Örneğin kaydetmek istediğimiz fiyatı şöyle yapalım. Küçük bir değişiklik yapalım. Burada girmek istediğimiz fiyatı 1.1799 yapalım. Stopumuzu 70'e çekelim. Kar alımızı da 20'ye çekelim. İşte böylece değiştir dediğimizde yeni emrimiz değiştirilmiş bir şekilde tekrar emirler kısmına düşecektir. Şimdi biz bu emri iptal edelim. Sağ üstte basıyoruz. Tüm emirleri siliyoruz. Geçelim piyasa emri. Piyasa emri vermek için ne yapabiliriz? Piyasa emri vermek için yine az önceki sekmeden
Piyasa emri sekmesini tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Bunun yanında grafik üzerinden nasıl buy ve sell işlemi yapacağınızı sizlere göstereyim. Ekranın üst orta kısmında öncelikle gireceğimiz lot miktarını görürüz. Bu lot miktarı ne demek? İlk defa MetaTrader 5'e veya Forex piyasalarına giren insanlar için şöyle özetleyeyim. Siz farklı borsalarda kaldıraç kullanmış olabilirsiniz. Fakat MetaTrader 5'te özellikle kaldıracınızı ayarlayacağınız bir sekme yoktur. Siz bunu lotunuzu kontrol ederek ayarlarsınız. Yani kaldıraç zaten baştan uygulanmıştır. Size hizmet sağlayan aracı kurum veya kullandığınız borsa veya kullandığınız fon şirketi sizlere zaten hangi paritelerde ne kadar kaldıraç kullanıldığını söyler. Ve bu kaldıraçlar otomatik olarak yüklenmiş olur. Örneğin kaldıraç oranı 30x ise siz hep 30x'lik işlemler açıyor olursunuz. Dolayısıyla burada da lot miktarınızı dengelemeniz gerekir. Lot miktarınızı ise yukarıda gördüğünüz ekranın orta kısmında bulunan 0.01 yazan yerden girebilirsiniz. Forex piyasalarında lotlar şöyle derecelendirilir. 1 lot vardır, 0.1 lot vardır, 0.01 lot vardır. Bunları lot, mikro lot, nano lot diye isimlendiriyorlar. Bunun çok bir önemi yok. Bir lotun ne kadarlık bir kısmını aldığımız oransal olarak buradan hesaplayabiliyoruz. Örneğin şu an 0.01 lotluk bir işlemdeyiz. Bunu birazcık arttıralım. Arttırma tuşuna bastığımızda tek tek arttırırsak mevcut lotumuz oranında tek tek arttırıyor oluruz. Hemen altında çıkan mavi sembollere tıkladığımızda veya alttaki 0.6, 0.7'ye tıkladığımızda hazır lot seçenekleri var. Buraya tıkladığımızda hemen 0.9 lota gelir veya 1.1 lota buradan çıkarabiliriz. Mesela 1.1 lotluk bir işlem açalım. Bu arada aklınızda olsun, eğer lot hesabını tam olarak kafanızda oturtmadıysanız hemen 1 lotluk, 5 lotluk işlemlere girmeyin. Çünkü burada lot dediğimiz miktar gerçekten büyük bakiyeleri temsil ediyor. Örneğin euro dolarda 1 lotluk işlem 100.000 dolarlık bir hacmi temsil ediyor. Dolayısıyla siz bakiye büyüklüğünüze göre hesaplayacaksınız. Ben size kısaca riskinizi nasıl yönetebileceğinizi de hemen bu videoyu kapatmadan anlatacağım. Örneğin 0.60 lotluk bir işlem açacağız ve bunu market emriyle yapacağız. Şu an ben fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Sell butonuna, sol üstte gördüğünüz sell butonuna bastığım anda ben bir short işlem açmış olurum. Tıkladım ve short işlemim hazır dedi. Artık bu işlemim açıldı. İşlem sekmesine tıkladığımda gördüğünüz gibi açtığım işlemi görebiliyorum. Hangi fiyattan açtığımı, kaç lotluk açtığımı, sell 0.60 yazıyor ya, 0.60 lotluk sell işlemi açtığımı görebiliyorum. Ve hemen sağ kısımda kırmızı yazıyla gördüğünüz kısımda benim zararım görünüyor. Şu an itibariyle 4 dolarlık yaklaşık bir zarardayım. Eğer artıya geçerse bu yazı mavi renge dönecek ve karımı gösterecek. İşlemlerimi de bu kısımdan takip edebiliyorum. Yine işlemi kapatmak için ister işlemin üzerine uzun tıklarım ve pozisyonu kapat derim ya da yukarıdan hemen tüm pozisyonları kapat seçeneğine tıklayarak işlemimi kapatabilirim. Videoyu kapatmadan önce sizlere lotunuzu ve riskinizi nasıl ayarlayabileceğinizi kısaca göstermek istiyorum. Örneğin benim 100.000 dolarlık bir bakiyem vardı değil mi? 99.995 az önceki işlemden zarar ettiğim için geçmiş kısmımda da burada ne kadar zarar ettiğimi görebilirim. Şimdi ben sizlerle riskimizi nasıl yönetebileceğimizi konuşacağım. 100.000 dolarlık bir bakiyem var ve ben her işlemimde bu bakiyenin %1'ini riske atmak istiyorum. Fakat bunu lot hesabına girerek FX kalkülatör gibi uygulamalar kullanarak çok vakit kaybetmek istemiyorum. Bunu nereden hesaplıyorum? 100.000 doların %1'i ne yapıyor? 1000 dolar. Ben 1000 dolarlık bir stop miktarı belirlemeliyim. Örneğin bu grafikte kendime bir 1000 dolarlık stop miktarı belirleyeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Yukarıda gördüğünüz köşeli olan değil, yuvarlak sembolü olan mavi kırmızı ikona tıklıyorum. Sağ üstten ikinci. Buna tıkladığımda hazır emir şablonu geliyor. Burada gördüğünüz mavi çizgiyi fiyatın üstüne çıkarırsam sell limit olur. Yani yukarıdan satmak istediğimi söylerim. Fiyatın aşağısına getirdiğimde ise buy limit olur. Yani ben bu fiyattan almak istiyorum demek olur. Örneğin ben buradan bir işleme gireceğim diyelim ve stop noktam şurası olsun. TP noktamsa şu tepe olsun. Ben bu işleme girmek istediğimde hemen ekranda aslında bir şeyleri görebiliyoruz. Eğer 0.6 lotla yukarıda belirttiğim 0.6 lotla bu işleme girersen bu işlemin stop olduğunda hemen turuncu çizginin üzerinde görüyorsunuz. SL 51 dolar diye. Yani ben bu işleme girdiğimde işlemim stop olursa 51 dolarlık bir zarar ederim. Aynı şekilde TP bölgemde, kar al bölgemde de yeşil çizginin üzerinde görebiliyorsunuz. Eğer bu işlemim karlı sonuçlanırsa 103.80 dolarlık bir kar elde edebilirim. Peki ben bunu 1000 dolara nasıl ayarlayacağım? Yukarıda gördüğünüz lot miktarınızı arttırarak bunu 1000 dolara getirebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Örneğin 0.6 lotta ben 50 dolar zarar ediyorsam 6 lotta 500 dolar muhtemelen zarar edecek olurum. Evet, buraya 6 yazdığımda gördüğünüz gibi 510 dolarlık bir zararım var. Peki ben 1000 dolara nasıl ayarlayacaktım? 12 lot yazarak ortalama 1000 lota ayarlayabiliyorum. Az önceki ekran kayboldu. Tekrar sağ üstten tıklıyorum. Stop loss bölgemi stop loss çizgisini kaydırarak da ayarlayabiliyorum 1000 dolara. Ve burada gördüğünüz gibi TP bölgemi de ayarladım. 1000 dolarlık yaklaşık 996 dolarlık bir zarara karşılık 2300 dolarlık bir kar elde edebiliyorum. Tabii ki bu bir demo işlem. Sizlere
riskinizi nasıl ayarlayacağınızı göstermek için bunu yapıyorum. Limit emir seçeneğini size gösterdiğim grafik ekrandaki bu seçeneği kullanarak her bir işlemde pozisyon büyüklüğünüzün ne kadarını riske atabileceğinizi seçebilir ve kontrol edebilirsiniz. Bana sorarsanız MetaTrader 5'te riskinizi ve zararınızı yönetmenin en kolay yolu, en anlaşılır yolu budur. Yani siz cüzdan büyüklüğünüzü bileceksiniz. Örneğin 100 bin dolarsa her işlemde %1 risk atacaksanız 1000 dolar. Sizler buradan 1000 dolarlık riskinizi ayarlayabilirsiniz. Bu şu demek değil, riskinizi bu 1000 dolara göre ayarlayın demek değil. Siz işlem yapacağınız bölgeleri belirleyin ve buradaki lot miktarını ayarlayarak siz bu %1'lik dengeyi sağlayabilirsiniz. Evet, bu videoda da sizlere genel olarak işlemlere nasıl girilir, nasıl çıkılır, limit emri nasıl verilir, piyasa emri nasıl verilir veya lot büyüklüğümüzü nasıl ayarlayabiliriz bunları anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sizler için faydalı olduysa bir beğeninizi alırım. Ayrıca bana destek olmak için kanala abone olabilir, düşünce ve fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.